Hello everybody, this is Dev Talks channel. Today we're with Özan Sihay. İlk introyu Türk İngilizce yapıyorum. Sonradan Türkçe'ye geçeceğiz. Özan Sihay'la beraberiz. Dev Talks podcast yapacağız bugün. Merhaba bro, nasılsın? İyidir bro. Senden ne haber? İyidir. Seni yakalayana kadar bayağı bir zamanımızı aldı. Aynı şehirde olmamıza rağmen Evet. ama sen de yoğunsun. Sadece ben değil şimdi. Sen de çok koşturuyorsun. Evet. Sürekli yardım, hayvanlar için yardım, insanlar için yardım, müthiş işler yapıyorsun. O yüzden yoğunluğun Evet. güzel. Sen de ama aynı şekilde çok sosyal şeyi yaptın, yardımı yaptın bu deprem döneminde. Bayağı yaptın. İnsanlık Hatta görevlisi senden tabii ki. kamyon doldurmuştuk. Evet. Aha. Şeyde bir yer tuttunuz böyle bayağı bir yardım ettiniz. Evet, çok yani orada elimizden gelen insani görevimizi tabii ki hepimiz yaptık. Sizler de öyle, bizler de öyle ki biz de aslında depremzedeydik. Deprem biz de burada Evet. en şiddetli şekilde yaşadık. Evet. Aslında o yüzden diğer bölgelerin durumunu daha da iyi anlıyorduk. İlk depremde işte zaten gece herkes uyuyordu. Evet. Daha önceden de Adana'da 99'da bir deprem olmuştu. 98'de pardon. O depremi de yaşamıştık tabii ki. O yüzden hani depremin ne olduğunu biliyorduk. Biliyorsunuz. Evet, deprem olmaya başlayınca hemen kendimi attım yatağın altına, kenara sığındım işte. O deprem pozisyonunu aldım. Ama çok korkutucuydu ya, bitmek bilmedi yani. Kaçıncı kattasın sen? 4. kattaydım. 4. Aha. kat. Ve kaç kat var üstünde? 4 kat daha var, 8 kat. Bura gibi, işte. aynı. Evet, Aynı bura gibi. Aynı senin şu anki durumun gibi. Ben hiç deprem yaşamadım bro ve çok korktum yani. Ben savaş sandım, bir şey sandım. Yani bilmiyorum çünkü Evet. hiçbir şekilde hiçbir zaman deprem yaşamadığım için sallanıyor, şaka gibiydi böyle, ne bileyim yani. Çok farklı bir duygu, farklı bir his. Ne yapacağımı bilmiyordum ilk başta. İlk Nur'un üstüne atladım böyle. Ondan sonra çok uzun sürdüğü için kötü yapabileceğin şeyi yaptım. O da kaçmak. Evet. İlk yapılmaması gereken Aynen. şey aslında. Çünkü Ama maalesef hiç yaşamadığın için tabii bunu evet, bilmiyorsun, tecrübe eğitim yok, etmiyorsun. bir şey yok. Evet. Direkt en kötü hall'dan koşup merdivenlerin aşağısına şey yaptık. Ama iyi ki Yani olmadı evet bunda. burada olmadı ama tabii ki binlerce vatandaşımız maalesef hayatını Evet. kaybetti. Benim de aslında tecrübem, bir yandan depremi yaşadım ama jeoloji mühendisiyim aslında. Gerçek mesleğim jeoloji mühendisliği. gerçekten. Evet, Çukurova Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliğini bitirdim. O yüzden de depremin ne olduğunu, ne yapmak gerektiğini aslında iyi biliyor diyebilirim kendim için. O yüzden ben ve kendim ve çevremdekileri ona göre yönlendirdim. Peki şu an bu depremden sonra yeni bir şeyler söyleyebilir misin bize, yani önerebileceğin bir şey? Ya ben de hocalarımızın aslında yaptığı araştırmaları inceliyorum, okuyorum mümkün olduğunca. Adana bölgesi için özellikle söylememiz gerekirse Adana'ya gelen temel ana fay yok. Hani fayın kırılan hatları var aslında. Yani bunu benim söylemem çok doğru olmaz ya. İnsanları yanıltmak istemem ama Adana'da bir deprem olma ihtimali var diyor hocalarımız. diyorlar, evet. Evet, ama çok yüksek şiddetli bir deprem olmayabilir bu. Ya umarım yaşamayız ama şöyle bir şey var, deprem ülkesindeyiz. Yani umarım desek de yaşayacağız bunlara. Evet. Türkiye'nin her yerinde yaşayacağız. O yüzden de en baştan buna göre önlem almak gerekiyor. Peki hazır mıyız bu depreme? Yani gelirse bir tane. Yani şu anda bence çok değiliz ama bundan sonra yapılacak işte yeni inşaatlar, yeni çalışmalar, yeni güvenlik önlemleriyle bence eskiye göre daha hazır olacağız. Daha hazır olacağız. Okey. Yani ben şeye üzülüyorum sadece. 99'da böyle büyük bir tane olmuş burada. Evet. Ve çok şeyler değişmemiş. O beni biraz üzdü onu. Ama Onu bilmiyordum. bu kadar büyük büyüğü olduğunu. hiç tabii ki olmadığı için bence bu artık insanların biraz daha gözünü açacaktır diye düşünüyorum. Evet. Öyle umuyorum. İnşallah. İnşallah. Bro, senin bir sürü şeyin var. Seminer veriyorsun, konuşmalar yapıyorsun. Bir tanesine katılmıştım Evet. hatta. Yapay zeka ile ilgili. Seninle çok böyle oturup konuşup yapay zeka ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü inanılmaz bilgin var. Yapay zeka uzmanı diyorum sana. Eyvallah. Çünkü gerçekten Herkes gibi araştırıyorum ben de ama biraz daha fazla araştırıyorum çok sanırım. fazla araştırıyorsun ve çok fazla içindesin ve senden daha iyi bilgisi yok bence bunun üzerine. Çünkü Eyvallah. Sağ ol. hem Adana'da çok biz şey olarak seni görüyoruz. Gurur duyuyoruz Adana'da. İyi Sağ ki ol. varsın. Hiç gitme buradan. Bir de Türkiye için bayağı büyük
bir isimsin. Çünkü güzel eğitimler veriyorsun, doğru yönlendiriyorsun genç gelen prodüksiyon değil mi? Yapanlar. Ya da Yani net ismi ne onun? Yani yeni hani teknolojiyle alakalı dijital içerik üreticileri diyebiliriz. Evet. Sadece dijital içerik üreticileri değil aslında. Yapay zeka hayatın her alanında öğrenilmesi gereken bir şey haline geldi. Yani Evet. sadece bizim gibi teknolojiyle ilgilenenler değil. Mesela ne bileyim annelerimiz, babalarımız da yapay zeka ile bir süre sonra aşırı neşir olmaya başlayacaklar. Ki oluyorlar. Mesela atıyorum anneme robot süpürge aldım. Mesela ona da yapay zeka entegre edilecek ilerleyen zamanlarda. Ya da cep telefonu kullanıyor babam. Yapay zeka ile mesela o da şeyler yapıyor. Bir şeyler çizdiriyor filan. Şimdiden aslında sadece genç nesil değil, bir üst nesili de etkilemeye başladı. Peki mesela ben bazı şeyleri kabul edebiliyorum, bazı şeyleri kabul edemiyorum. Bazı şeyleri şey diyorum böyle kendim yapmak istiyorum. Bunun sınırı ne? Yani Evet. sınırı nereye kadar bu? Yani şeye kadar mı? Artık biz böyle oturup her şeyi bize gelene kadar mı? Yani bunun nerede duruyoruz? Nerede duracağız? Yani mümkün olan en yakın zamanda bence mümkün olan demeyeyim de çok kısa zamanda artık o dediğin şekle insanlar evrilecek. Yani hiçbir şey yapmadan hatta Wall-E diye bir animasyon film vardı. Orada da insanlar sadece yatıyorlar, yiyorlar, uyuyorlar. Onun dışında her şeyi robotlar ve yapay zeka yapıyor. Çok yakın zamanda olmasa da ilerleyen zamanlarda böyle bir dünyaya gidecek bu. Şimdiden onun öngörüsünü birçok kişi yapabiliyor aslında. Ama işte insanların bu biraz daha tembelleşmesine yol açacak ki açtı. Hatta şimdiden açtı. Daha yapay zeka dediğimiz bir yıldır hayatımızda. Çok uzun zamandır Çok değil yani. hızlı ilerledi. Ya şöyle ama yapay zeka tabii ki çok uzun yıllardır var ama kullanıcıya yönelik bu kadar yoğun kullanımın olduğu yapay zeka bir yıldır hayatımızda. Yoksa 1960'lardan beri Alan Turing mesela bir bilim insanı o yapay zeka ile alakalı çalışmalara başlamıştı. Ama dediğim gibi son bir yıl içerisinde DALL-E diye bir işte text to image tarzı bir generative AI dediğimiz bir yapay zeka çıktı. Çok şaşırtmıştı bizi. Yazarak bir şeyler oluşturuyorduk mesela. Ve o gitgide ilerledi. Şimdi bir sürü alternatifi var bunun. Özellikle Midjourney diye bir platform var ki inanılmaz. Yani bende bağımlılık yaptı. Gerçekten her gün bir şeyler çizdiriyorum oraya. Ki benim çizim yeteneğim de olmadığı için böyle şey oluyor. Kendimi iyi hissediyorum. Lan diyorum bunu ben yaptırdım falan. Upgrade yapmışsın gibi kendine. Evet yani sanki ben yapmışım gibi ama yapay zeka yapıyor. Senin hayalindeki şeyi oluşturuyor. Sadece text to image değil işte. Direkt metin tabanlı yapay zeka. ChatGPT hayatımıza girdi ve birçok şeyi değiştirdi. Şahsen benim hayatımda müthiş bir zaman tasarrufu ChatGPT. Gösterdin bize o seminara gelmiştim. Belediyeyle bir seminer yapmıştın. Evet. İnanılmaz bir şey. Bir genç genç öğrencinin bir soru vardı. Yurt dışına nasıl gidiyorum? Bir şeyler yazdın orada. Her İnanılmaz bir sonuç. Yani o odada herkesin fikri bile o güzel bir cevabı veremezdi. Değil mi? Çünkü yani gerçekten karşındaki kişi diyeyim artık ChatGPT'ye çünkü insan gibi davranıyor. Zaten yapay zeka makinelerin insan gibi davranmasına deniyor. Yani herhangi bir insandan milyon kat daha üstün bir insanla konuşuyorsun aslında orada. Nasıl çalışıyor? Şimdi böyle ben bunu algılamaya çalışıyorum. Bir merkezden mi bunlar oluşuyor? Nerede? Bu yer nerede? Yani bu information nereden geliyor ve nasıl topluyor? Mesela bir yer mi var? Bütün hard drive'ların olduğu yer, server'ın olduğu yer. Yani bize o yeri anlatabilir ve bu yer nerede? Evet. Mesela ChatGPT özelinde konuşursak OpenAI diye bir firma bu. Tamam. İlk olarak bir aslında vakıf olarak kuruluyor bu. Hatta Elon Musk da yatırımcıların arasındaymış sonra ayrılmış. Sonra bunlar biraz daha ticari şirkete doğru dönüşüyorlar. Gitgide büyüyorlar. İşte foundation'larla büyüyorlar. Yatırımcılarla, işte melek yatırımcılarla, büyük yatırımcılarla. Sonra ChatGPT üzerinde zaten yıllardır çalışıyorlar aslında. Var. Önceki versiyonları da var. Zaten şu anda 4. versiyonu kullanıyoruz. 1., 2., 3. versiyonları da var. Ne zaman çıkmıştı birincisi? Tam net tarihini bilmiyorum ama şöyle, biz onu kullanıcılar olarak kullanamıyorduk. Bunlar bir sisteme entegre edilen şeylerdi sadece. Okay. ChatGPT 3.5 ile
kullanıcılar açıldı bu ücretsiz olarak. Şimdi 4. versiyonu var. Plus olarak Plus üyeleri kullanabiliyor. Bunun dediğin gibi aslında şeyler var. Kendi merkezlerinde serverlar var. Devasa serverlar var. Bir yerde mi toplanmış bu server? O kadar emin değilim ama muhtemelen öyledir. Yani genelde binalar, Google'ın da mesela öyle bir binası var. Full serverlar var orada. OpenAI'nin de öyle. Ki zaten bu yapay zeka, generative AI dediğimiz yapay zeka müthiş bir işlemci gücü ve grafik kartı gücü gerektiriyor. O yüzden çok güçlü bilgisayarlara ihtiyaçları var. Kullanıcı sayısı arttıkça ne oluyor? Daha da fazla bilgisayar gerekiyor. Daha fazla server gerekiyor. Bunun mantığı, çalışma mantığı da şöyle. Kendisi bilgileri toplamıyor aslında. Yine bir insan elinden ChatGPT'ye mesela bilgiler veriliyor. ChatGPT'nin 3.5 versiyonu 170 milyar tane veriyi barındırıyor mesela. Yani içerisine 170 milyar tane veri yüklemişler. Veri işte kelimeler. Kelimeler. Kelimeler, Okay. evet. Tamam. Ve bu çalışma mantığı şöyle. Kendi kendine train ediyor. Öğreniyor aslında. Yani şöyle öğreniyor. Sen orada yazıştıkça milyonlarca insan şu anda yazışıyor. Bizim her bir yazışmamız ona daha da çok öğretiyor. Bir bebek gibi aslında. Öğreniyor. Yani bilinci mi var bunun? Yani öyle mi? Diyebiliriz aslında. Şöyle yani mesela bir kelimenin arkasına hangi kelime gelirse daha mantıklı o cümle devam eder. O iki kelimeden sonra hangi kelime gelirse devam eder gibi bir mantıkla yürüyor bu. Ve böyle biz dediğim gibi kullandıkça daha da iyi öğreniyor, daha iyi cevap veriyor. Şu anda 4. versiyonu yaklaşık tam rakamı hatırlamıyorum ama 1 trilyondan pardon ne 1 trilyonu 100 trilyon tane veri barındırıyor mesela. Wow. İnanılmaz bir rakam. İlerleyen zamanlarda daha da iyi olacak tabii ki bu. Ama şimdi şöyle etik durumlar da çıkıyor artık. Bu veriler arttıkça bunların doğruluk, yanlışlık durumları var. Yani sonuçta Oluyor yani değil mi? oluyor, tabii ki oluyor. Hatta yalan söylüyor mesela. Sen bir şey sorduğun zaman bilmiyorum demiyor. Bir şey söylüyor. Diyorsun ki bu böyle değil diyorsun. Türk versiyonu mu yoksa? Yok, İngilizcesinde de var, Türk'ünde de var. Diyor ki özür dilerim haklısın diyor. Ya, ben yanlış biliyormuşum falan diye düzeltiyor mesela onu. Wow. O yüzden şimdi ilerleyen zamanlarda Evet. belki daha da bundan 10 yıl sonra daha da bilinçlendiği zaman ve bunun önüne bir kontrol mekanizması konulmadığı zaman artık kendi kendine kararlar verip kendisi yapmaya başlayabilir. Aynı filmlerde gördüğümüz gibi. Onu diyecektim. Şimdi onu seninle konuşacaktım. Hatırlıyor musun? Terminator filmi vardı. Terminator 2 en sevdiğim filmlerden biridir zaten Evet. hayatımdaki. Ya ben hatırlıyorum onu izlediğimde o zamanlar mümkün değil diyordun. Wow diyordun. Yani bu aklımız almıyordu o kadar teknolojiyi. Ben onu 3 hafta önce izledim ve yıllardır izlemiyorum. Çok farklı bir bakış açıyla izledim bu sefer. Ve bir belgesel gibi izledim onu bu sefer. Yani film olarak bile değil. Evet. Tamamen bir belgeseldi. Yani içinde konuşulanlar, AI, Artificial Intelligence işte dünyayı şey yapacak falan. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? O filmleri bize o zamanlar programlamışlar sanki. Yani yabancılık çekmememiz için bize subliminal olarak yüklemişler. Evet, her şey Ve planlı şu an aslında. bize bu bilgiler, bu şeyler geldiğinde çok şokta değiliz ama Evet, çünkü bunları gördük filmlerde. Gördük dizilerde filmlerde. biliyoruz. Evet. öyle bir şeyler olacak mı sence? Yani mümkün mü? Terminator'daki yapay zekanın adı Skynet zaten. O Evet. dünyayı ele geçiriyor işte bu yapay zeka. Evet. Robotları üretiyor. İşte robotları geçmişe yolluyor vesaire. Yani ChatGPT ilk çıktığında zaten ben dahil birçok kişi bu Skynet dedik. Yani aynısı. Filmdekinin aynısı gerçekten hayatımıza girdi. Şu anda dediğim gibi bu kontrollü aslında. Yani ama bu tarz yapay zekalar artacak. Yani OpenAI şu anda bunu başlattı ama birçok firma da bu tarz yapay zeka üzerine çalışıyor. Şimdi mesela internet hayatımızın her yerinde ama bir de dark web denen bir şey var mesela. Evet. Şimdi orada tehlikeli işler de dönüyor. Bu tarz yapay zekaların da dark web'i olacak. Yani kendi kendine düşünüp kendi karar veren ve doğruyu yanlışı, belki yanlışı doğru gören yapay zekalar olacak. İnsanlar gibi. Evet, insanlar gibi ve düşünsene yani bunun
Mesela şimdi Türkiye'de çok yok ama Amerika'da akıllı evler var mesela. Daha yaygın ya akıllı Ben ev işte. çok yapıyordum akıllı evleri. Evet, Aslında çok mesleğim yaygın elektrik mesela. mühendis. Aha. Akıllı ev yapıyorduk Her ve şey internete bağlı değil mi? telefonunla klimaları aç, falan, kahveni yap Evet. falan. Her şeyi böyle full integrated AI, ev böyle perdeler, televizyonundan tut, kahvenden tut, klimandan tut, her şeyi, su. Yani çok korkunç bir şey. Ve ben bunu 10 yıl önce yapıyordum Avustralya'da. Şu an Avustralya'da ne yapıyorlar bilmiyorum ama. Şimdi belki bayağı ilerlemiştir o. Evet. Yani düşün işte böyle bir yapay zeka mesela her insanın evine ulaşabilir ve istediği her şeyi yapabilir. O yüzden de ya bununla ilgili şimdi birçok ülkede yasal düzenlemeler getirilmeye başlandı zaten. Daha çok yeni olduğu için insanlar hala bir şaşkın, yani bu konuda ne yapacağız, ne edeceğiz bunu düşünüyorlar. Ama özellikle Avrupa Birliği ülkeleri falan yapay zeka ile alakalı ciddi şeyler, yaptırımlar ve yasal düzenlemeler getirecek. Öyle Peki görünüyor. bir çok derin bir soru ama sadece sen bunu bence Hadi cevaplayabilirsin. bakalım. Şimdi bunun gidişatı kendi kendiliğiyle yapıyor her şeyi. Yani bu adam şu an başında adamla durmuyor değil mi? Yani Yok tabii. Ha. okey. Yani tabii ki yazılımcılar sürekli düzeltmeler yapıyorlar, yanlış olanları düzeltiyorlar, yeni bir eklemeler yapıyorlar ama kendi kendine karar veriyor. Okey. Peki şimdi din. En eski din ne? 1400 yıl önce Müslümanlıktı değil mi? Şimdi ondan önce de dinler vardı. Benim aklımda böyle bir şey var. Bu yapay zeka bu bütün bilgileri alıp, bu bütün dinleri alıp kendi dinini yapar mı? Yani işte burada şöyle, bazı dediğim gibi OpenAI'ın ChatGPT'sinde bazı kısıtlamalar ve engellemeler var mesela. Her şeyi yaptıramıyorsun. Mesela işte şiddet geçen terimler, kelimeler, cinsellik geçen bazı şeyler, dinle alakalı bilmiyorum, vardır mutlaka. O yüzden her şeyi yaptıramıyorsun. Sonuçta senin bir şey sorman gerekiyor. Ona göre cevap veriyor. Ama az önceki yine muhabbete geleceğim. Bunu mesela merdiven altı firmaların ürettiği yapay zekalar çıkarsa ve bunların bir denetlemesi olmazsa o zaman işte kendi kendilerine karar verip belki bir insanı intihara da teşvik edebilir. Yeni bir dinde oluşturabilir. Belki ülkeler arası savaşta çıkarabilir. Her şeyi yapabilir. Bunu şu anda öngörmemiz çok zor. Çünkü çok hızlı ilerliyor her şey. Evet, şey olarak görüyorum. Diyorum ki tamam, çok güzel sonuçlar bize veriyor. Bunu tapan insanlar da var artık. ChatGPT falan çok işini bitiren, gören. Şimdi yarın bir gün bütün dinleri alıp zaten biliyor yani yapay zeka. O bilgiler de vardır Tabii içinde. tabii hepsi Alıp var. kendi kafasına göre yani belki büyük bir plan vardır Aha. ve bir tamamen bir güzel bir kontrol planı. Artificial Intelligence yeni bir din üretti. Ve çok mantıklı bir şey düşünecek olursan yani öyle bir şey üretiyor ki, öyle bir bilgi veriyor ki yani ve öyle bir kontrol da yapıyor ki çünkü her şeyi elde edebilecek. Arabandan tut, televizyonundan tut. Yani her şeyi kontrol edebilecek bir şekilde. Yani bu kafasına göre yarın bir gün böyle bir tanrısal bir güce sahip olduğunda bunu da bize baskıladıktan sonra yeni yapay zeka işte polisler işte arabalar falan onları da böyle kontrol edecek bir şekilde böyle bir şey mümkün mü? Böyle kafam çok Yani şu derine anda giriyor. tabii çok komplo teorisi gibi duruyor ama Evet. bir yandan da neden olmasın da diyebiliriz tabii ki. Ama yine söylüyorum ki şu an itibariyle böyle bir şey çok da mümkün değil. Çünkü kendi kendine sana bir şey söylemiyor. Sen ancak bir şey sorarsan sana cevap veriyor. Yani senin bir şey sorman gerekiyor ona. Ama ileride kendi düşünceleri, kendi kararları olduğunda seni manipüle edebilir. Niye olmasın? Her diye bir film var mesela. Biliyor musun? Yok. Yapay zeka ile işte yakın gelecekte geçiyor. Siri gibi ama yapay zeka düşün. Telefonda konuşuyor işte adam onunla ve bir süre sonra ona aşık oluyor. Yapay zekaya aşık oluyor. Ve başka sosyal çevresi kalmıyor, arkadaşı kalmıyor. Sadece onunla konuşuyor. Onunla işte yemeğe bile telefonuyla çıkıyor ve onunla sohbet ediyor. Ve o yapay zeka adam manipüle ediyor. Yani
İleride niye olmasın bu? Olabilir. Ortada bir şey yok aslında. Yok, fiziksel bir şey yok. Fiziksel bir şey yok. Sadece onu iyi hissettiriyor. Evet, iyi İstediğini hissettiriyor. veriyor. İstediğini veriyor. Aynen öyle, evet. Aha. Duymak istediğini söylüyor. Duymak istediğini Evet. söylüyor. Evet, işte şu an bile sosyal medyada o çok fazla hesaplar var. Yapay zeka mı onu da bilmiyorum. Yani öyle bir şeyler olabilir mi? Böyle fake hesaplar. Şey gördüm böyle bir ortam çekmişler ama hepsi yapay zeka. Hiçbir insan gerçek değil orada. Yani fotoğraflar var böyle. Hangi program yapıyordu onu? Midjourney yapıyor. Midjourney, evet. İnsan ya bakıyorum öyle nasıl onun şeyini alıyorsun, şekillerini ya da birisinden mi alıyorsun O da imajları? aslında o da aynı mantıkla çalışıyor. Yani bunların hepsine generative AI diyoruz bu arada. İşte yazıdan metne, metinden görsele, görselden görsele, yazıdan videoya, şimdi yazıdan videoya tarzı yapay zeka çıktı. Sen yazıyorsun, video oluşturuyor. Mesela Evet. diyorsun ki işte uzayda ata binen bir astronot videosu yap bana diyorsun. Yapıyor. Yapıyor. Yani ilerleyen zamanlarda film bile bununla yapılacak. Sadece yazacaksın mesela. Ya da çektiğin bir videoyu yazarak bir şeye dönüştüreceksin. Mesela şimdi burada Emrullah bizi çekiyor ya. Diyecek ki sağdakini bir uzaylı yap, soldakini işte bir astronot yap. Olacak. Olacak. Evet, çok yakın bunlar mesela. Bunun mantığı da şöyle, bu görsel yapay zekanın mantığı da içine veriler yükleniyor yine. Ve mesela şöyle örnek vereyim. Mesela Midjourney'nin içerisine 1 milyon tane kaplan fotoğrafı yüklüyorlar, tamam mı? Başkalarının çektiği internetten alınan fotoğraflar. Bu arada bunun etik değer tartışması çok yüksek şu anda. İnsanlar ciddi anlamda bunu tartışıyorlar. Çünkü senin benim fotoğraflarımı kullanıyor aslında orada. Ama şöyle de bir durum var. O fotoğrafların birebir aynısını yapmıyor. Oradan yine bir bebek gibi öğreniyor. Bakıyor, tamam mı? Bak 1000 tane kaplan fotoğrafına bakıyor. Sonra diyor ki kaplan böyle bir şey diyor. Kafasına yazıyor yapay zeka. Sonra sen ona kaplan çiz dediğinde o gördüğü 1000 tane fotoğrafın aynısını yapmıyor. Zaten hafızasında var kaplanın nasıl bir şey olduğu. Onu çiziyor. Peki sen istesem, ben istesem aynısını mı çiziyor yoksa değişik mi Yani çiziyor? yapay zekanın olayı o zaten. Her bir cevap, her bir sonuç birbirinden farklı. Birbirinden farklı. Evet. Her seferinde. Evet, hiçbir cevap birbiriyle aynı değil. ChatGPT'de de öyle, Midjourney'de de öyle. Asla aynı şeyi vermiyor sana. Aynı sonuç yok. Yok, Hep kafasına aynı sonuç göre. yok. Yapay zekanın olayı o zaten. Ve şu an bir merkezden, tek bir merkezden mi bu oluşan? Yo, bir- farklı firmalar var. Şu Farklı anda farklı Google'ın da firmalar yapay var. zekası BART çıktı mesela. O da ciddi anlamda geliyor şu anda. Şu an Türkçe dil desteği olmadığı için Türkiye'de çok aktif değil ama yakında Türkçe de getirecekler ve BART, ChatGPT kadar BART'ı konuşacağız mesela yakın zamanda. İşte Meta bununla alakalı ciddi anlamda çalışmalar yapıyor. Birçok firma yapıyor. Şu an dünyanın en büyük teknoloji firmaları yapay zeka ile alakalı çalışmalar yapıyor. Çünkü gelecek orada. Peki evimizde ne zaman robot göreceğiz? Aslında Yani şu an var. Mesela bak Şöyle, o ha. var bende yerdeki olan. Robot süpürge, mutfak robotu, mesela işte ne bileyim bende kahve makinesi var. Telefonumdan diyorum ki bana kahve yap diyorum içinde varsa şeyi ya da şu saatte çay yap diyorum sabah şu saatte çayım hazır olsun diyorum. Mesela robot, her şey robot zaten, Evet. ama bizim hayalimizdeki robot işte insan formundaki robottan bahsediyoruz, değil mi? Evet, onu. Evet, yani onunla alakalı da Boston Dynamics diye bir firma var mesela. Onlar ciddi anlamda çalışmalar yapıyor. Görmüşsündür böyle. Köpek robotlar var, tekmeliyorlar filan böyle Evet, sürekli. evet. Şimdi ona mesela yapay zekayı entegre etmeye başladılar. Kendi kendine bir işi yapabiliyor. Mesela işte sen diyeceksin ki buradan işte kalk diyeceksin, bana markete git diyeceksin, şunları al diyeceksin. Gidecek, alacak, gelecek. Yani bunlar da olacak ama bunun zamanı daha çok yakın değildir ya. Göreceğiz mi? İşte pahalı sonuçta. Yani o yüzden herkes göremeyebilir. Yani yakın zamanda göremeyebiliriz. Yani insan formunda bir robotu oluşturmak sonuçta malzeme olarak pahalı. Malzeme olarak pahalı, evet. Peki bak böyle bir şey var. Şimdi her şey, etrafımızda her şey akıllı. Akıllı televizyon, akıllı telefon, akıllı araba, akıllı buzdolabı. Bize ne olacak? Yani Biz akılsızlaşırız. biz salaklaşıyoruz mu? Yoksa yani mesela her şey akıllı. Bunu bizim yüzümüze vuruyorlar. Subliminal olarak mı? Yani ya da
bir plan mı var? Bizi de mi akıllı yapmaya çalışıyorlar? Yeni bir çip mi çıkartacaklar? Yani install yapacaksın işte beyninin bir tarafını açacak gibi Evet. ve o makine şeyine ChatGPT'ye falan bağlanacak şekilde bize bu uygulanacak mı? Uygulanacak. Zaten Elon Musk bunun üzerine çalışıyor. Neuralink diye bir şey üzerine çalışıyorlar. İnsanın sinir ağlarına çip takma üzerine bir firmayı aldı zaten Elon Musk. Aldı mı, yatırımcı mı oldu emin değilim, yanlış olmasın. İlerleyen zamanlarda bu da olacak. Matrix'teki gibi yani. Sana bir çip takacaklar ve para karşılığı bilgi satacak. Mesela diyeceksin ki Matrix filminde işte Neo şey diyordu. Çatıda bir çatışma sahnesi var ajanlarla. Orada işte helikopter var. Diyor ki helikopter kullanmayı bilmiyor. Bana helikopter kullanmayı yükle diyor. Çat Tamam. yükleniyor, hop biniyor, şey yapıyor. Ya da bana kung fu öğret diyor. Mesela bilgiyle parayla şey satacak işte. Diyeceksin ki Türkiye ekonomik tarihi kitabı var mesela, sallıyorum, tamam mı? Bana bunu yükle diyeceğim. Ne kadar? $100. Çat kafanda mesela. İlerleyen zamanlarda böyle olacak. Ama çok ilerleyen zamanlarda. Bu yakın zamanda değil yani. Taktırır mısın sen onu? Bence Yapar herkes yaptıracaktır diye düşünüyorum ya. Yapmayan cahil olacak. Ya evet, çünkü geride kalacaksın yani. Çünkü bir de şöyle bir şey var. İnsanlar aptallaşacak. Bunu çok net şekilde söylüyorum. Tembelleşiyoruz. Şu anda zaten tembelleşiyoruz. Evet. Bir süre sonra tembelliğin devam ettirdiği şey aptallık olacak. Yani çünkü düşünmeyeceğiz. Sadece yatacağız, yemek yiyeceğiz, televizyon izleyeceğiz, film izleyeceğiz. Plan bu zaten değil mi? Ya bu, evet, yani bu. Yani buraya doğru gidiyor. Evet, bu. Peki bunları taktırdık diyelim. İstedikleri gibi shutdown da yapabilirler. 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 Ve Neden kontrol olmasın? yapabilirler. Neden olmasın? Düşüncelerini de okuyabilirler. Ki şu anda yapmadığını nereden biliyoruz? Evet. Yapıyorlar zaten. Yapıyorlar. Zaten yapıyorlar. Yani ha elimizdeki telefon, ha beynimizdeki çip. Çok da Zaten içindeyiz. Çok da farkı yok yani, evet. Evet, zaten içindeyiz. Yani telefondaki sosyal medya ağlarıyla vesaire zaten bizi istedikleri şekilde manipüle ediyorlar. İstediğini yaptırıyorlar. Yani Trump'ın mesela Amerika seçimlerini kazanmasının sebebi Facebook'tu. Cambridge Analytica diye bir firma Trump'a seçim kazandırdı. Nasıl yaptı? Hillary Clinton rakibiydi. Mesela işte sen bir hayvan seversin, tamam mı? Ve işte Trump hayvanlara yönelik iyi böyle açıklamalar var. Hillary Clinton'da hayvanları sevmeyen bazı açıklamalar var diyelim. Ama sen Hillary Clinton'la alakalı hiçbir şey takip etmiyorsun. Ama sosyal medya, Facebook senin hayvansever olduğunu biliyor. Nereden biliyor? Yaptığın paylaşımlardan, yazdıklarından. Seni tanıyor. Bu diyor ki Devran bir hayvansever. Sonra ne yapıyor sana? Hillary Clinton'ın hayvan düşmanlığıyla alakalı gönderisini senin önüne koyuyor. Sen takip etmesen bile. Sen de diyorsun ki ha ben buna oy vermeyeyim, şuna vereyim diyorsun. Wow. Bu tür bir sürü manipülasyon Bayağı var. Hatta bayağı. bunun belgeseli var, öneririm. Bir tane bununla Cambridge Analytica'yı bir araştır. Çok acayip oyunlar var yani orada. İnanılmaz. Evet. Yani gidişat ben görmek isterim açıkçası. Korkunç ama aynı zamanda görmek isterim. Bir çocuğun bu zamanda doğması ne kadar doğru, ne kadar yanlış şu an bir ay sonra Evet, bizde de bir geliyor. tane Aynen. olacak. Şimdi şeyler var, komplo teori diyebiliriz ya da gerçek diyebiliriz. Aşılar var. Yabancı haberlerde okuduğumda şey yazıyor işte nanoteknoloji, sıvı metal yerleştiriyorlar şimdikten çocuklara. Kontrolü şimdikten şey yapıyor. Öyle bir şeyler Yani komplo teorileri bitmez. bitmiyor. Evet. Şimdi bilmediğim bir konu hakkında da çok yorum yapmak istemiyorum ama geleceğin ne olacağını öngörmek de çok zor ya. Ama bence birçok şeyi de göreceğiz gibi geliyor. Çünkü şimdi mesela işte seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok olan Elon Musk mesela deli bir dahi bence. Hani adam deli, dahi. Ve şimdi bence o yaşarken onun gibi adamlar kendi yaşarken bir şeyler yapmak isterler. O yüzden Evet. de böyle hızlı yapmaya Hızlıca. çalışacaklar bence. Evet. Ya öyle adamlar bir de şey yaptırıyorlar. Onu da duydum, araştırdım. Yedek parça vücutlarında, Kendilerine, klon falan. evet. O klonla ilgili ne düşünüyorsun? Yani insan klonlama zaten şöyle etik olarak çok doğru bir şey olmadığı için şu anda onunla alakalı çalışmalara izin vermiyorlar bildiğim kadarıyla. Bir hayvan klonlama üzerine işte zaten Dolly diye bir şey işte Evet, koyun evet. klonlanmıştı ya. Onun üzerine hayvanlar üzerinde yapıyorlar ama insanlar üzerinde
belki bizlerin bilmediği kapalı kapılar ardında yapılan çalışmalar vardır. Şey diyorlar işte klon yapıyorlar ama bilinç olmadığı için sadece yedek parça olarak işte karaciğer, işte bir şeyler hastalanır parça olarak Evet, çıkartıyorlar. bununla alakalı bir film vardı. Island diye bir film var zaten. Direkt olarak bu. Ben filmlere inanıyorum ya. Evet, zengin insanlar kendilerinin birebir aynı klonlarını ürettiriyorlar. Ve zamanı geldiğinde mesela işte ne bileyim karaciğerinde ciddi bir sıkıntı oluyor. Ölecek mesela karaciğer nakli olmazsa. Onun ürettirdiği klondan hop karaciğeri alıp ona bağlıyorlar. Bunlar yer altında yaşıyor mesela bu klonlar. Ama kendilerinin klon olduğundan haberi yok. Haberleri yok. Evet. Ha. İnanılmaz. İşte o filmlerde gördüklerimiz gerçekten aslında bizi önden hazırlıyorlar birçok şeye. Hazırlıyorlar. Öyle görüyorum çünkü bu çoğu izlediğimiz çocukken filmler ya da şimdiki olan da filmler subliminal olarak bir şeyler gösteriyorlar bize. Sonradan zaten mesela Matrix. Matrix'i ben çok severdim. Hala seviyorum. Ama tamamen bir belgesel. Yani belgesel olarak artık diyorlar. Ya film olarak görmeyin onu. Çünkü içindeki olan bilgi, o işte Mr. Anderson, işte o virüsler tamamen bir böyle AI ile ilgili bir şeyler böyle. Evet, orada da insanlar aslında makinelerin enerjisi pili olarak kullanılıyor. Evet. Bütün insanlar Zion diye bir yerde aslında uyuyorlar ama bilinçlerinde Matrix'te yaşıyorlar. Matrix'te yaşıyorlar. Aslında bu Metaverse ile gidilecek yer de orası biraz. Evet. Yani Metaverse de şu anda hayatımızda yine özellikle Apple'ın bu Vision Pro'su ile birlikte tekrar girecek. Gözlüğü takacağız ve başka bir dünyada olacağız. Şimdi sen gözlüğü takıyorsun, kendi avatarın var. Kendisini beğenmeyen insanlar bambaşka bir tip yaratacak orada. Kimse kimsenin gerçek yüzünü görmeyecek. Kimse kimsenin gerçekten yaşadığı yeri bilmeyecek. Kimse kimsenin belki gerçek adını bile bilmeyecek. Sen sanal bir dünyada, sanal bir karakterle bambaşka bir hayat yaşayacaksın. Ve sen bütün gün evde yatacaksın. Sadece yemek yiyeceksin. Belki onu bile haplarla alacaksın belki ileride. Astronotların yaptığı gibi. Ve yapay zeka senin yerine ev işlerini yapacak. Bir şey yapacak. Sen yaşamayacaksın ya. Sen Metaverse'te yaşayacaksın. Evet, Metaverse'te yaşayacaksın. Şey gibi ben küçükken çok Age of Empires oynardım. StarCraft, Warcraft. Warcraft benim stratejiye başladığım oyun. Bunları saatlerce hiç unutmam 8 saat durmadan oynadığım zamanlar oldu. StarCraft efsanemdir ama. O da o zamanlar Metaverse gibi bir şeydi. Her şey dışarı mesela oynardım o oyunu çok mutlu olurdum. Ya. O oyundan çıktığımda dolaba gidip su bile aldığımda mutsuz olurdum. Yani bakardım. Tekrar oraya gitmek istiyorsun. Aynen değil mi? bu hayat ne böyle ya? Açardım böyle kapıyı dışarıya bakardım. Dışarının grafik kartı kötü. Aynen. Ekranın içine geri girmek isterdim. O da aslında... Oyunlar Metaverse zaten ya. Evet. Evet, oyunlar zaten. Yani işte o çocukların oynadığı Minecraft falan bunlar bayağı Metaverse aslında. Metaverse. Sen orada çünkü giriyorsun ve bir dünya yaratıyorsun kendine. Oluşturuyorsun. Gibi bir sürü. Senin dünyan kötüyse ya da iyiyse hiç fark etmez. Fark etmez. Orada istediğin şeyi yapabiliyorsun. Ama baksana olay zaman. Yani tek şeyi alamıyoruz geri. O da zaman. Tamam. Bu yapılan şeylerin hepsi bizim zamanımızı alan şeyler. Yani zamanımızı çalan şeyler. Ve zamanımızı aldıklarında bizim zamanımız kalmıyor sorgulamak için bazı şeyleri. Çünkü şey diyoruz yani zaten yeterince kadar zamanım yok sorgulamak için. Çalışıyorum, işte Metaverse'ün içindeyim, işte trafik var, bilmem ne var. Asıl hayatın şeyini sorgulamıyoruz. Zamanımız olmuyor. Çünkü sürekli yoğunluk, sürekli bir şeyler taşıyorlar üzerimize. Yani her zaman verdiğim örnek mesela telefon. İsteseler telefonun ekranı hiçbir zaman kırılmaz. Ama kırılacak bir şekilde getiriyorlar ki tamirci olsun. O tamirci adam da kendini çok önemli biri sanıyor. Ben telefon ekran tamircisiyim. Ya da başka sektörler çıkıyor. Telefon ekran koruyucusu sektörü çıkıyor mesela. Telefon kılıfı çıkıyor. Evet. Hani başka işler Çok fazla yaratıyor. gereksiz işler. Bak arabanın tekeri. Mesela arabanın tekeri istese hiçbir zaman patlamaz, hiçbir zaman tükenmez. Ama ne yapıyorlar? Sürekli iş yaratıyorlar. Mesela bak inşaat olarak ben biliyorum. İnşaat yaptığımda bugün yapılan inşaatlar yıkılmak için yapılıyor. Çürümek için yapılıyor. Yani biz yaparken bile bakıyorum diyorum ki niye biz bunları böyle koyuyoruz? Yani bunun maksimum 50 yıl, 100 yıl görmez yani.
Ve bütün yaptığımız inşaat, yaptığımız işleri her şey bozulmak için yapılıyor. Mesela lamba patlamak için yapılıyor. O anahtarlar, koyduğumuz anahtarlar duvarda kırılmak için yapılıyor. Onun tıklama şeyi var. 1000, 2000, 5000 fark etmez. Ama binlerce yıl önce bir şeyler yapıldığında hiçbir zaman bozulmayacak bir şekilde yapılıyordu. Yani dayanması lazım. Adam yaparken mesela adam bir ev yapıyor. Diyor ki bu binlerce yıl ayakta kalması lazım. Deprem, tsunami, savaş hiç fark etmez. Yani bu dayanmak için yapıyorlar. Servis yapılmak için değil. Aynen. Sürekli işçiler gelsin gitsin diye değil. İşte bu beni şeyi sorguluyor. Neden? Geriye gitmişiz aslında. Yani eskiden bunu bu da komplo teori ama komplo teorileri diye artık yavaş yavaş gerçek olmaya başlıyor. Ben şeye inanıyorum. Eskiden teknoloji daha ilerideydi. Ya evet, yani şöyle tüketim çılgınlığı var artık dünyada. Evet. Ondan dolayı. Yani hatta sen binlerce yıl dedin de şimdi onunla ilgili bir örnek vereyim sana, o kadar geri gitme. Benim işte anneannemin, nenemin buzdolabı hala çalışıyor. Bak kaç yıllık, belki 60 yıllık buzdolabı, 50-60 yıllık çalışıyor. buzdolabı hala çalışıyor ama bizim yepyeni aldığımız sıfır gıcır gıcır buzdolapları 2 yılda bir servis geliyor. 2 yıl garantisi var. 2,5 yılında bozuluyor. Aynen, bunlar hep bilerek yapılan şeyler. Bu komplo teorisi değil zaten. Yani eskiden sağlam yapılıyordu. Şimdi özellikle dediğin gibi yapabilecek olsalar bile yapmıyorlar. Evet. Çünkü tüketim toplumundayız. Tüketim, Tüketiyoruz. sürekli çalış, sürekli iş olsun, sorgulamalar, yani hayatı sorgulamamayalım. Yani sürekli Durma, böyle sürekli çalış. sürekli çalış. Başka bir şey yapma. Bak Siri Yapay bile zeka. bilmiyor ne yapacağını. Siri bile nasıl yanıt vereceğini bilmiyor buna diye. Görüyorsun, içimizdeler bro. Bak Kaçış bizi dinliyor yok. işte. Dinliyor yani burada. Ben şeyi çok araştırdım. Bilmiyorum, bununla ilgili bir fikirlerini de bilmek istiyorum. Mısır zamanında Sazer teknoloji vardı. Ses dalgalarıyla kesimler yapıyorlardı. O yüzden dümdüz, o yüzden her şey çok çok güzel bir şekilde yapılmış. Bir de elektrik mühendislik okuduğum için piramitlerin şekli tamamen bir elektrik stasyonumuş, jeneratörmüş. Onlar uzaylılar yapmamış mı? İçindeki olan kapasitörler var. Yani elektriği tutulacak bir yer. İçindeki olan tüneller granit. Tamamen elektriği tutacak bir şekilde kondaktör olarak söylentilere göre. Altında işte yanında nehir var. Nehirdeki olan su piramidin altına girerek negatif enerji oluşturuyor. Yukarıdan pozitif enerji geliyor. İşte o piramit şekil, yıldızlarla aynı hizada olması, üstünde altın kaplama falan vardı. Böyle bir şeyler sana hayal ettirmeye çalışıyorum. Eskiden orası çöl değilmiş, ormanlıkmış ve o piramit enerji istasyonu yakınlarda, atıyorum böyle diyeyim, Adana bölgesinde, atıyorum Sheraton Oteli diyelim, tamam mı? O bir piramitti. Onun etrafındaki Türkmenbaşı'na kadar diyelim, her tarafa wireless enerji veriyor. Yani wireless ne oluyor? Kablosuz. Kablosuz elektrik. Ve oranın guardlarının elinde bile değnekler oluyormuş. Değneklerin üstünde lamba. Ama oradan ışığı alıyormuş. Kablosuz. Şimdi, aynen kablosuz. Şimdi böyle bir şey var. Nikola Tesla kablosuz wireless enerjiyi üretti. İşte sonradan Thomas Edison aldı kablolarla şey yaptılar, yani çok olayı değiştirdiler. Zaten o zamanlar ki ampuller mesela patlamamak üzere tasarlanmış. Evet, evet. Bir de ses dalgası o kadar ileri bir teknoloji, yani göremediğin şey. Onu Peru'daki taşlar var. Üst üste böyle yapışmış, böyle sanki hamurdan sonradan sertleşmiş. Onu gördün mü? Cuzco, Peru'da. Belki görsel hatırlarım da şu an. Aztekler de yaptı. Taşın diyorlar ki ses dalgalarıyla molekülünü değiştiriyorlar, hamurlaştırıyorlar. Sonra o ses dalgasını çıkarttıklarında o taş sertleşiyor. Şu an diyoruz ya, bu yapıları yapamıyoruz. Mesela o piramidi yapamıyoruz ya da o duvarları, o
yapılar şu an yapılamıyor, yapamıyoruz. Neden? Önceki zamanda teknoloji o kadar ileridemiş ki ama insanın içindeki olan teknoloji ileridemiş. Yani bir insanın içindeki olan elektrik, insanın içindeki olan mesela ben sana mesaj gönderebiliyorum beynimden telepatik olarak. Böyle şeyler varmış. Ve şu an bizi bizden uzaklaştırıp etrafımızdaki her şeyi akıllaştırıp akıllı bu akıllı şu ve biz kendimizi kullanamıyoruz şu an. Mesela biz şu an bu vücudu nasıl kullanacağımızı bile bilmiyoruz. Yani nasıl uyuyacağımız, niye uyuyoruz ya da tam az çok bilgilerimiz var da ya bu kadar hastalıklar, bu kadar depresyondaki insanlar var. Çok böyle kaos ve kaybolmuş gibiyiz. Ama kendimizi nasıl buluyoruz? Aletlerle, onunla bununla işte açıyorsun ekranı, bir şeyler işgal. Yani bunu senle ilgili bunu konuşmak istedim. Sen ne düşünüyorsun o? Eskilerin teknolojisi mi, bugününki mi? Yani tabii ki teknoloji çok daha gelişti ama o tüketim çılgınlığının içerisinde gelişti. Yani şimdi isteseler birçok şeyi sınırsız bir şekilde belki kullanabileceğiz. Yani atıyorum bu telefonun şarjı niye bir gün gidiyor bana? Yapamazlar mı bunu? Çok daha uzun. Eski cep telefonlarını düşün. Evet. 2 hafta, 3 hafta şarja tak unuturduk. Şarj diye bir şeyin olduğunu unuturduk aynen. Mesela. Evet. Ama şimdi bir günde şarjı bitiriyorlar. Çünkü bizi sürekli telefona bağımlı yapmak istiyorlar. Sürekli bir şey al oradan. Kablo al, adaptör al, şarja tak, yanında dursun telefon. Hep bir şeyler bitiyor, tüketiliyor ve yenisini alıyoruz. Ama teknoloji tabii ki bir yandan da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ben bir yandan şanslı olduğumuzu düşünüyorum şundan dolayı. Çünkü sen kaç doğumluydun mesela? 88. Tamam, ben 82'liyim. Aynı dönemlerdeyiz hemen hemen. Mesela bizim dönem şöyle, teknolojinin ilk başından itibaren bütün gelişmesine tanıklık ettik. İlk baş dediğim şöyle, tabii ki daha öncesi var ama televizyonlar evimize yeni girmişti mesela. O tüplü televizyonlarda uzaktan kumanda diye bir şey yoktu o zamanlar mesela. Bir yandan bilgisayarlar, Commodore 64'üm vardı. İlk evime gelen bilgisayardı mesela. İlk defa dünyada zaten kullanıcıların yani ev kullanıcısının kullandığı bilgisayar olmuştu. Bundan başladık ve yavaş yavaş işte Atari'ler, işte ne bileyim onlar Atari salonlarına dönüştü. Atari salonları. Sonra internet hayatımıza girdi. İnternetin çok hızlı gelişimini gördük. İnternet kafeler çıktı. Oralarda sosyalleştik. Her şeyi gördük böyle. Yani ve şimdiye kadar şöyle gitti. Böyle gitti ve şu anda tepeye doğru gitti. Son bir yılda özellikle. Müthiş bir teknolojik ivme görüyoruz. Ama geçmişi de çok özlüyorum bu arada. Onun verdiği tadı hiçbir şey vermiyor bana. Yani atıyorum bu kara kutu Atari'ler vardı. Mesela evet. Orada oynadığım oyunun tadını şimdi ben çok almıyorum açıkçası. Veya 80'lerde izlediğim filmlerin tadını şimdi almıyorum. Çok dijital geliyor bana. Evet. Aşırı dijital geliyor. O zaman daha gerçekçi her şey. Daha samimiydi, daha gerçekti. Şimdi çok alıştık maalesef ya. Çok dijitalin içerisindeyiz artık. O analog hayattan koptuk. Dediğin gibi ama bak biz çok şanslıyız. 80'lerin doğanlar, 80'lerin çocukları. Biz hiçbir şeyi görmedik, sonra her şeyi gördük. Evet. Yani aynı dediğin gibi. Biz sokakta oynuyorduk yani. Sokakta oynuyorduk ya. Bisiklet falan vardı. Ben hatırlıyorum bir mahallemizde Avustralya'da yaşıyordum o zamanlar. Orada mahallemizde bir çocukta bilgisayar vardı. Ve bütün mahalle onun evinin etrafındaydı. Şey gibiydi böyle uzay mekik sanki şeyler var. Böyle ekrana hepimiz böyle bakıyoruz. Artık o kadar kişi vardı ki yani ben öne geçip bakabilir miyim? Biraz ben geçiyorum böyle tamam bakıyorum bile tamam diyor ben geçebilir miyim? Bilgisayar ama ne yaptığını da bilmiyorduk yani. Adam tıklıyordu bir şeyler yapıyordu. Ve yavaş yavaş dediğin gibi Atari, PlayStation, ondan sonra Ericsson telefonu geldi. Tabii Sony Ericsson. O şeyli böyle. Motorola'lar falan. Yani niye şanslıyız? Çünkü şu anki doğan çocuklar full maksimum teknolojinin içine doğuyorlar. Direkt içine doğuyor. Direkt iPhone, pat elinde. Yani çocuk parmağıyla bilecek çıkıyor böyle. Direkt evet. Parmak burada.
İlk zamanlarda hatırlıyorum anneler babalar çocuklarına verdi. Bak dediler çocuğum çok zeki telefonu Ya, şey yapıyor. Şu an Artık bir ama özelliği herkes onu yapıyor. şu Bütün an çocuklar yapıyor. nenem de yapıyor, dedem de Aynen. yapıyor. Herkes yapıyor. Yeni doğan çocuk da yapıyor. Aynen. Yani ya ekstrem bir şeyler çıkacak. O çocuklar da wow diyecek. Evet. Çünkü şu an hiçbir şey wow değil onlar için. değil. Her şey telefon mu? 14 mü çıktı? 15 mi Aynen. çıktı? Bizim için çok farklıydı. Çok heyecan vericiydi bizim Akıllı için. telefon Tabii. ne? Yani Yoktu ilk ki öyle bir iPhone çıktı ya. Tabii. O, ilk iPod çıkmıştı herhalde. iPod'lar çıkmış. Apple zaten geldi, aldı başını, Evet. gitti. Yani çok güzel bir dönem Evet, bizim o yüzden için de. şanslıyız. Yani biz çünkü sokak oyununu da biliyoruz. Sokakta büyüdük ama Evet. teknolojinin de içinde büyüdük. İkisi bir arada oldu yani. O yüzden 80'ler kuşağı bence çok şanslı bir kuşak. Evet. Bro, bu adam çok güzel videolar yapıyor. İzlemen lazım. Tamam mı? Bak Çınar izliyor, sen izlemiyorsun. Bunu kesmeyeceksin, bunu koyacaksın içine. Geliyor bana soruyor. Abi şöyle bir şey varmış. Ben diyorum videosunu çektim onun. Adam çok güzel video yapıyor, sunuyor ve sadece beğeniyorsun ve yorum atıyorsun ama izlemiyorsun. Alev atıyorum. Bana alev atma yine boşver. Bir de şey, Bro, çok keyifli bir konuşma oldu. Çok inanılmaz güzel bilgiler bize verdin. Son olarak bir şeyler demek ister misin geleceğimize, future için, aklındaki olan bir şeyi? Öncelikle teşekkür ediyorum. Senle Sana de... teşekkür ederim. Eyvallah. Çünkü seni yakalamak, senin de oturup yemek bile yemek o kadar zor ki. Ya yüzden- evet, seninle de bayağıdır buluşalım diyoruz. Bu da şey oldu, böyle işin bahanesi oldu. Güzel oldu. Sohbet de etmiş Çok olduk güzel bir yandan. oldu. Doğal bir sohbet oldu. Evet. Valla gelecek nereye gidiyor bro? Yani bir yandan çok heyecan verici, bir yandan korkutucu. Ona biraz aslında biz insanlar karar vereceğiz. Hangi tarafa doğru gideceğimizi biz seçeceğiz. İyi olanı seçersek iyi yolda bence bundan çok ciddi anlamda yararlanabiliriz. Kötü yolu seçenler de olacak. Aynı Star Wars'taki gibi Dark Side'ı seçenler de olacak tabii ki. Evet. Ama yapay zekadan şunu diyorum her zaman, öğrencilerime de onu diyorum. Yapay zekaya ön yargılı davranmayın. Yok ben kullanmayayım, ben almayayım demeyin. O zaman geride kalırsınız. Çünkü artık gelecek burada. Yapay zekaya kendini entegre etmek zorundasın. Zorundasın yani. Kim olursan ol. Ev kadını bile olsan yapay zekayı bir şekilde öğrenmen gerekiyor. En azından senin işine yaradığı kısmını öğrenmen gerekiyor. Ki senin benim her şeyini öğrenmemiz gerekiyor. Tabii ki. Çünkü biz içerik üretiyoruz. Dijital dünyada daha çok varız. Mesela sen özellikle mesela hayvanlarla alakalı birçok çalışma yapıyorsun ya, sağlık sektöründe yapay zeka inanılmaz yerlere geldi. Orada da çok ciddi anlamda kullanılıyor. Hastalıkların belirlenmesinde, hatta son olarak şöyle bir şey anlatayım, direkt seninle de alakalı konu. Amerika'da bir kadının köpeği hastalanıyor. ChatGPT ilk çıktığı zamanlar, 4. versiyonu. Sonra işte veterinere götürüyor. Bir hafta falan köpek orada kalıyor. Bir sürü üzerine testler yapıyorlar, denemeler yapıyorlar. Sonra iyi hissediyor köpek ve kadını arıyorlar. Geliyor, alıyor, eve götürüyor. İyileşti diye. Sonra birkaç gün sonra tekrar kötüleşiyor. Sonra kadın şöyle bir şey yapıyor. O bir hafta boyunca her gün test yapıyorlar köpeğe ve onun listesi var. O bir haftalık testin listesini ChatGPT'ye yapıştırıyor, tamam mı? Diyor ki benim köpeğimde şöyle şöyle semptomlar var. İşte kan değerleri bunlar. Şöyle değerleri çıktı. Sence ne hastalığı olabilir? Sebebi ne olabilir? ChatGPT kimsenin bilmediği bir hastalıktan bahsediyor. Sonra kadın başka bir veterinere gidiyor. Orada işte böyle bir şey olabilir mi diyor veterinere. Evet diyor, bu da sebeplerden biri olabilir. Hiç bunu düşünmedik diyor. Sonra bunun üzerine tedaviye gidiyorlar ve iyileşiyor köpek. Hadi be. Evet. İnanılmaz bir şey yani bu. Belki sana ihtiyacımız yok artık. Yani inanılmaz bir şey İnanılmaz, ya. evet. İnanılmaz. Şimdi ben ilk başlarda ön yargılıydım. Aha. Hayır kullanmam. Ben kendimi mağara adamı olarak görüyorum ama mağara adamı değilim. Çünkü mağarada İyisin yaşamıyorum. Bu teknolojiyi kullanmayan insanlar mağarada yaşayabilen insanlar sadece. Ya da dediğin gibi herkes kullanması lazım. Yani Çünkü şöyle bak, tercih, ama kullanmıyorsan o zaman sen iş kalır. yapmak istemiyorsun demektir bu. Ya. Evet.
kullanacaksın, çok kaptırmayacaksın o zaman. Evet, Onun o da şeyini o çok bulman ince bir lazım. çizgi var orada tabii. Evet. Çok ince bir çizgi var. Ben çok kendimi böyle tembelleştirmek de istemiyorum. Yine beynimi kullanmak Evet. istiyorum ama işte onun Yararlanmak lazım. Öyle diyeyim. Yararlanmak. Zaman kazanmak. Çünkü hayatımızdaki en önemli şey zaman. evet. Yani zamandan ne kadar tasarruf edersek o kadar da kendimize zaman ayırabiliyoruz en azından. Çünkü bu dünyada çalışmaktan başka çok bir şey yapamadığımız için o yüzden yapay zeka bize en azından kendi sosyal hayatımızı biraz daha verimli kullanmamız için zaman kazandıracak. Öyle düşünüyorum ben. Bro, çok teşekkür Eyvallah, ederim. çok güzeldi. Çok keyifli oldu. İnşallah de. tekrar yine yaparız. Yaparız seve seve tabii ki. Okey. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Dev Talks, Özan Sihay. Unutmayın, takip edin. YouTube, Her yerde Instagram, varım ya. bütün platformlarda, Threads. her şeyde ve çok başarılı, çok inanılmaz eğitimli, yeni nesile inanılmaz bilgiler, inanılmaz Tecrübelerimi aktarıyorum Evet. diyeyim. Evet. Aha. Almış başını gidiyor. Ben yıldız olarak görüyorum kendisini. Eyvallah. İzlerken gurur duyuyorum. İyi ki var. Teşekkür ederim. Sağ ol bro, sen de öyle. İyi ki varsın. Görüşürüz. Görüşürüz.